Selamünaleyküm dostlar. Yeni deneyim vakti videosuna hoş geldiniz. Evet dostlar, bu hafta videosuz geçti. Biraz yoğunluğum vardı ama gelecek videoların da çekimlerini bir yandan yapıyorum. Farklı konularda güzel deneyim videoları da sizlerle olacaktır. Bugünkü videomuzun konusu güncel 2025 Bambu'nun A1 kombosunu kutu açılışını yapacağız. Hızlı bir şekilde kurulum ve daha sonra da ikinci video olarak paylaşacağım. A1 komboyu upgrade ederek, yani birazcık model parça basarak yazıcımıza ne gibi takviyeler yapabiliriz? Bunun videosu da gelecek. Şimdi A1 combo videoları var ama bunların kutu içerikleri üreticiler tarafından bazen güncellenebiliyor, değişebiliyor. O yüzden güncel 2025 ortası için A1 kombonun kutu açılışını görmüş olacaksınız. Hazırsak başlayalım. Şunu kenara alıyorum. Şimdi ürünün faturasını falan aşağı ekliyorum. Bu tamamen paramla alınmış bir ürün. Yazıcı filament depomdan aldım. Mevcut stoklarından direkt hemen gönderim yapılarak teslim aldık dostlar. Şöyle bismillah diyelim. Açalım. Şu bizim faturamız. Şimdi konuyla ilgili biliyorsunuz stoklarda P1S şu an yok. Almak isteseniz, yani combo modeli için söylüyorum. Mevcut talepten dolayı şu an ön siparişler bile limitini doldurmuş durumda çoğu satıcılar tarafından. A1 combo'da bir ara yine yoktu, geldi, fiyatı yükseldi. Biliyorsunuz normalde bunun fiyatı 22.000-23.000 bandındaydı. Şimdi 25-26'lara kadar çıktı. Sitede 26.000 mi yazıyordu? Tam hatırlamıyorum da. Havaleyle nakit verdiğiniz zaman biraz daha uyguna geliyor. Yine güncel fiyatlara bakabilirsiniz kendiniz. İlk çıkan parçamız tablamız. Şöyle kenara alıyorum. Şunu da şöyle kenara kaydırayım. Parçaları aldıkça buraya yana getireceğiz. Şu kutusu. Şu AMS Light'ın ayağı. Şimdi bunu bu şekilde çıkartmamız zor olacak dostlar. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şunu kenara alıyorum. Hatta şunu üzerine koyayım. Şu light'ı da kenara aldık. Böyle uğraşılmaz bu. Şöyle bismillah diyelim. İnşallah içinden bir şey dökülmez. Şöyle yaptığımızda dökülmeden çıkartırsak ne ala. Şunu arkaya alıyorum. Şimdi mamulü çıkarttık. Kenarda köpükleri var ama bunu tekrardan bir ters yapmam lazım. Tamamdır. AMS Light'ın ayakları, yani daha doğrusu filamentin gireceği uçlar. Şuradan köpüğümüzü çektik. Şuradan da diğer köpüğü alıyoruz. Bu da filamentlerimizin geleceği AMS Light modülü. Bu ayak kısmına takılacak. Bu da diğer parçaları. Filamentin temizleyeceği uç kısmı bu. Prizi bu. Yalnız içine bakıyorum. Diyeceğim, içine kutu mutu hiçbir şey çıkmadı. Şurada farklı işte kimine saat, kimine motor, işte buna da mouse göndermişler. Mekanizmalarını gönderiyorlar. Siz basıyorsunuz, işte içindeki mekanizmaları takıp kullanıyorsunuz. Şimdi köpüklerimizde bir şey yok. Şununla işimiz yok. Kenara aldım. Şuna bakacağım, bakalım neler koymuşlar. Normalde yedek parçalara falan takım şeyler olması lazım. Pense koymamışlar. Normalde şu keski olur. Neyimiz var? Gres yağımız. Vidaları için alyan. Tıkanma için iğne. Gres yağı yedekleri. Filtreler, papuçlar. Onlar bunlar. Ivır zıvır. Bunları da kenara aldık. Şimdi şunu da ele alıyorum.
Şurada deneme için filamentler gelmiş. Filamentlerine bambunun PLA klasikleri. Şu teflon borularımız, modüle takacağımız, daha doğrusu AMS'layda. Filamenti de atalım geri. Şu ayakları da çıkartalım, uçları. Bunların her birinin rengi var. Bu renklere göre oradaki renge denk gelecek şekilde bunlar takılacak dostlar. Biliyorsunuz bu arada hemen hatırlatayım. 3D yazıcı ile ilgili herhangi bir sıkıntınız, derdiniz, tasanız varsa deneyimvakti.com forum sayfamıza girip oradan her türlü desteği alabiliyorsunuz dostlar. Özelden yazanları zaten yönlendiriyorum. Biliyorsunuz Instagram'da vesairede burada sorunları çözmek gerçekten çok zor. O yüzden forum üzerinden gerek görsellerle adım adım ne yapabileceğinizi sizlere gösteriyoruz ve sizlerin de derdinizi anlatmanız için oldukça yararlı bir platform. Buraya kayıt olarak bu platformlardan yararlanmayı unutmayın dostlar. Şimdi ilk yapmamız gereken parçalarımızı açtık. Şimdi toplaması kolay. Kullanım kılavuzuna bakmayacağım. Belki şey için bakabilirim. Bu arada kılavuz çıktı mı hiç bilmiyorum. Belki arada gitmiştir. Vidaların hangisine neye denk geleceğini ona bakmamız gerekebilir. Şurada kılavuzu. Şimdi ilk önce plastik kelepçeleri ne yapıyoruz? Kopartıyoruz dostlar. İlk görevimiz bu. Yani nasıl yapıldığını bilmeden bile ilk yapmamız gereken bu kelepçeleri ilk önce bir koparmalıyız. Sen de gel bakayım. Bunlar biliyorsunuz P1S serileriyle aynı. Sadece biri kasası açık, biri kapalı dostlar. Şimdi bunun arkasında plastik kelepçeler var. Bunları en son montajlarken onları sökeceğiz. Bunun plastik ayakları var. Bunları da çıkartıyoruz. Köpükleri daha doğrusu. Çinlilerin kılı düşmüş. Şimdi şu altına bir daha bakalım. Dostlar bu A1 komboda kronik olan, daha doğrusu dikkat edilmesi gereken şu plastik ayakları, papuçları. Bunlar bazılarında böyle tam yapışmamış oluyor veya sonradan da çıkabiliyor. Bunlar da en ufak bir kaymada sizin baskı kalitenizi direkt bozuyor ve inanılmaz bir şekilde titreşime yol açıyor. Genelde problem yaşayanlar A1 komboda problem hep bu keçelerden kaynaklı dostlar. Bunları mutlaka kontrol ediyoruz. Hatta şöyle bir şey var. Bunlar mutlaka oynayabilir. Özellikle sıcaklıklarda. Böyle ayda bir kaldırıp bir kontrol etmek yeterli. Oynama var mı, kayma var mı diye. Şimdi normalde yapmamız gereken bunu buna entegre edeceğiz. Yani şuradaki kısma geçireceğiz. Ama bunun için mantıklı düşündüğüm zaman şuradaki kapağı benim açmam gerekiyor. Bunu geçireceğiz. Burada yeşille işaretlenmiş delikler var. Bu deliklere vidalama yaparak bunu buna bağlamış olacağız dostlar. Şunu da bandını çıkartalım. Gel bakayım şöyle. Şimdi son kez şuna bakıyorum, altında bir şey var mı? Tamam, bunlar en son yapılır. Üst kısmında bir şey yok. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu şöyle yapacağım. Siz mutlaka bir kişiden yardım alın. Şöyle tutup çapraz soktuktan sonra bıraktığımızda tak diye oturuyor. Bunu yanlış oturtma imkanınız yok dostlar. Şimdi bunu yaptıktan sonra yapmamız gereken bu gelen poşetleri dökelim. Poşetlerde vidalarımız var. Buradaki her vidayı kullanmayacağız. Şimdi kılavuzdan da nasıl bakıldığını göstereceğim. Orada bize hangi vidayı kullanmamız gereken kaç numara onu belirtiyor olacak. Burada kesme bıçakları var. Şurada bir vidamız var. Bir de şurada vidamız var.
Bunlar şimdilik kalsın içerisinde. Şimdi tablomuzun üzerinde yapışkan olan kitapçığımızı alıyoruz. İçerisine etiketler eklemişler. Ekstra olarak şöyle bambulun etiketleri, QR kodları, ıvır zıvırları, tablo ile ilgili şey. Şimdi kitapçığı açtığın zaman bunun Türkçesi yok ama işimizde yok. Zaten görsellerle anlatıyor. Diyor ki bunu diyor çıkart diyor. Yani şu plastikleri sökün diyor. Sökçe sonra yazıcının altındaki şeyleri de çıkartın diyor. Tablayı takın diyor. Tablayı takmayacağız en son. Plastiği çıkartın diyor. Kapağı sökün diyor. Geriye ittirip kapağı söktük. Ondan sonra 2 tane vidamız var şurada. Büyük. Bunu tek olarak göstermiş ama ST323 diyor. Bakın şimdi. Burada ST323. Zaten en çok vida olan bu. 12 tane nev herhalde vidası var. 2, 4, 6, 8, 10. Benim gördüğüm şu an 10. Zaten en uzun vida şeysi bu dostlar. ZT3 zaten üzerinde paketin kaç numaralı vida olduğunu buradan gösteriyor. Şimdi ilk önce bunun montajını yapacağız. Açıyoruz, şöyle dökelim. Bunun için uygun aylan büyük ihtimal şudur. Bakayım doğrudur. İlk önce şuradan Bismillah diyelim ve tek tek vidalama işlemini yapalım. Şimdi dostlar vida sıkma işlemlerini tamamladık. Şimdi bu aşamada yapmamız gereken, daha doğrusu şu, ilk önce şu kapağı bir kapatmamız gerekiyor. Bastığımız zaman direkt oturuyor. Şimdi şu soketini aşağıdaki yuvasına takacağız. Bunun için şurayı kontrol ettiğimde bakayım nereden yapabiliriz. Burada ekran var. Mecbur şöyle yan yatıracağız. Şimdi şöyle aldım. Size de çevirmem lazım. Şimdi buradaki kablomuzu alıyoruz. Şimdi burada 3 tane bir Type-C, 2 tane de 4 pinli soketimiz var. Type-C otomatik girecek. Yeşil ve sarı olanları da bu pinleri takacağız. Şimdi bundan önce şu yuvasına şöyle yaklaştırıyoruz. Şuradan Type-C ucunu denk getirdikten sonra şöyle ittirdiğimiz zaman tık yapacak. Yeşili yeşile, sarıyı da sarıya takıyoruz dostlar. Yeşil kablomuzu taktık dostlar. Şimdi şurada da bir bandımız var. Bunu da çekiyoruz. Bunu aldıktan sonra bu kabloyu şuradan kanalın arasından geçirip şurada da bir yuvası var. Buradan geçiriyoruz. En son şu sarıya takıyoruz. Şu sarıya taktıktan sonra şu son şeyde kamera kısmında buraya taktıktan sonra tık diye ses geliyor. İşlemimiz tamamlanıyor. Şunu da şöyle hafif içine bastırıp kablolar dışta kalmasın. Şunu yuvasına geçirdik. Şunu da şu kanaldan geçiriyoruz. Şuraya gömdükten sonra şunu da tık dediğimiz zaman buradaki işlemimiz tamamlanıyor dostlar. Şöyle altına bakıyorum son kez. Herhangi bir takmamız gereken bir vida var mı? Yok. Şimdi tekrar bunu ters çeviriyoruz. Yapmamız gereken şurayı ve şu arka plakadaki plastikleri sökmek. Yine aynı aylanla bunu sökeceğiz. Şöyle kenara aldım. Aylanım burada. Plastikleri sökelim. Şimdi buradaki plastiği söküyoruz. Şöyle çektiğimiz zaman direkt geliyor. Şuradaki kısmını da sökelim. Daha sonra burada ne var? Kelepçe var. Kelepçeyi keseceğiz. Bak onu görmemişim. Şurada da kağıt, karton var. Bu arada aşağıdaki şeyin vidasını takmayı unuttum. Şimdi aklıma geldi dostlar. Hemen onu da ıskalamadan yapalım. Şöyle tekrar çevireceğim.
Şurada zaten bunun parçası takarken vidası üzerinde. Bunu da buraya montajlıyoruz. Siz bu kısmı atlamazsınız. Bir de kontrol ettik altında sıkmamız gereken vida var mı diye. Oluyor, gözden kaçabiliyor, insanlık hali. Vidayı şöyle sıkıyoruz. İnsani bir kuvvetle abanmıyoruz çünkü aylan yamulur. Şimdi bunu tekrardan aldık böyle buraya. Şöyle genel bir bakıyorum. Herhangi bir sökülecek, edecek bir şey var mı? Tabloyu oynatıyorum. Şuradaki etiketlerini bir sökelim. Bunda herhangi bir problem var mı? Kapağında. Şu aylanları bir kontrol edeceğim. Diğer küçük aylanla. Bazen gevşek olabiliyor. Mesela şu sağdaki bir tık döndü. Normalde şunu da söküp içindeki bir aylanlar var. Onları kontrol etmem lazım ama bunu ilk baskıda anlarız bir problem olup olmadığını. Bunu tekrardan şöyle oturtturuyoruz. Şöyle tık yaptığımız zaman dişler giriyor. Bu tarz sökme takmalarda, yani çıkartmalarda çok fazla endişe etmeyin arkadaşlar. Bunlar tırnak. Herhangi bir zarar vereceğiniz bir ortam yok kesinlikle. Başladığınız zaman çok söküp takacaksınız. Şuradaki vidaları da bir genel kontrol ediyorum. Şöyle genel üsttekileri. Mesela bunlar bir tık sıkılıyor. Sıkılabiliyor. Mesela bunlar bir tur dönüyor. Çok hafif. Şu arkadakilerinde. Genel şöyle vidalarını bir kontrol etmekte fayda var dostlar. Sonuçta insandan çıkıyor bu da. Olabilir. Gözden kaçabilir. Şöyle genel bakıyorum, başka bir şeyimiz var mı? Şurada kameramızın lensi var. Şöyle onu kenara ayırıyorum. Daha sonradan nozulumuzda herhangi bir mevzu var mı? Şöyle baktığımızda bir sorun yok dostlar. Dişleri yağlı. Gres yağı kullanmanıza gerek yok. Şuna da baktığımız zaman tamam, hareket ediyor. Çalışmaması için herhangi bir problem yok. Şimdi şu ekranı da şöyle çevirttiriyoruz. Tablomuzu en son çalıştırmadan önce takacağız dostlar. Tabloyu biliyorsunuz, benim en hassas olduğum konu, çıplak elle dokunmuyoruz. Şimdi bunu kenara aldık. Şimdi geldik sıra AMS Lite. Şimdi burada ne yapıyoruz? Kelepçelerimizi kesiyoruz. Bunu tutan bir şey var mı? Yok. Buna niye kelepçe eklemişler? He. Oynamasın diye yerinden. Şimdi light'ı bu şekilde takıyoruz. Zaten önünde 1, 2, 3, 4 diye yazıyor dostlar. Şöyle getirip yuvasını oturtuyoruz. Buna takacağımız vida, yanlış vida takıp uzun vida arkasından çıkartmasın. Evet dostlar, kağıdında da yazıyor. Diyor ki takacağın vida BT3 8. Ya şu ya şu. BT3 8 şu. 5 tane olan bir tane yedek koymuşlar. Deliklerini görüp yaparsanız daha rahat olur. Ben bakmadıydım. Şimdi deliklerine vidalarımızı takıyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz Bambu Studio'da yeni bir güncelleme notu paylaşıldı. Bunun Türkçesini forumda paylaştıydım detaylı olarak. Burada yeni gelecek özelliklerin birçoğu yazıyor. Sizin ilginizi çekecek. Özellikle bu tarz AMS modülünüz yoksa şayet tek filament modülüyle, yani tek bir filament kullanarak yeni gelecek güncelleme ve özellikle modellerinizde renkli baskı alma imkanınızı size sunacak. Bu nasıl olacak? Şöyle, anladığım kadarıyla çok detay vermemişler ama siz, örnek veriyorum, bir modeli basıyorsunuz şunu. 2 renk yaptınız veya 3 renk. İlk rengi basacak. Renk değiştirmeye geldiği zaman otomatikmen yazıcı durup filament kesmesini, çıkartma işlemini kendi yapacak. Biliyorsunuz orada normalde ben bunu sizlere manuel olarak yapabileceğinizi anlatmıştım. Kendi otomatik yapacak, size uyarı verecek, diyecek ki filamenti geri çek. Çekip yeni filamenti takacaksınız. Renkli olanı hangi renkse. O filamenti taktıktan sonra devam ettirip baskıya devam edecek. Bu şekilde kısmen bunu manuel olarak biliyorsunuz katmanlar arasında ayarlayıp orada durduruyordunuz G-kod üzerinden. Yazıcı durup size uyarı veriyordu. Oradan gidip yazıcıdan manuel bir şekilde
filamenti boşaltıp çekip tekrar yükleyip unload dediğiniz zaman yükledikten sonra tekrar bastırıyordunuz. Yine aynı kapıya çıkıyor ama burada biraz daha Bambu Studio üzerinden olacağı için biraz daha otomatik, süreci kısaltmış olacak oradaki filament değişim şeyi. Bu da bir nevi AMS modeli olmayan kullanıcılar için iyi haber. Şöyle vidalarımı son kez kontrol ediyorum. Şimdi dostlar normalde bunu update yapıp AMS Lite'ı yazıcının üstüne takılıyor biliyorsunuz. Ben bunu yapmayacağım. Buna birazcık karşıyım. Çünkü ne kadar sağlam olursa olsun esneme yapar. Buradaki en ufak bir esneme nozulun ayarını bozabilir. Tabii ki bu olacak diye bir şey yok. Sadece benimki bir temkin, yani önlem. Bu da normalde yine takıp tek bir filament kullanacaksınız. Bunu da üstüne takabiliyorsunuz. Bununla şu an işim yok. Ama lightsız alanlar onu takıyor. Hatta onu da takarız. Şimdi bunu taktık. Burada uçlarımızı takacağız. Şimdi burada uçların ucunda renkler var. Sarı, bu da sarı ama 2-4. Bu da 2-4 diyor. 2-4 şimdi 1-4-2. 2 ve 4'e takılacak. Şimdi renk şeyinde şu sarıyı şöyle yapıp şöyle çevirdiğimiz zaman şöyle hafif bir baskıyla direkt takılıyor dostlar. Şunu da aynı şekilde tık diye oturuyor. Şöyle bir daha gösteriyorum. Şimdi ittirdiğiniz zaman gitmiyor. Ama çok hafif bir baskıyla şöyle döndürmeniz lazım. Hafif bir şekilde bastırıp döndürürken o ara tık diye giriyor içerisine. İşlemlerimiz bu kadar dostlar. Şimdi bunu arkaya soketinde takacağız. Kablosunu açayım, hazırlayalım. İşlemlerimiz tamam. Sadece boruları takacağız dostlar. Sonrasında filament yüklemesini de gösteririm. Şimdi izniniz olursa şuraları bir toplamak istiyorum. Sonra tekrar birlikteyiz. Şimdi dostlar, teflon borularını takmadan önce şu son kalan parçamız nozulu temizlerken biliyorsunuz buna çarpacak. Bunun içinde bir tane vidamız var. Bu vida da M3 12 diye. Bunda geliyoruz. Şurada kızak kısmı var dostlar. İçerisinde şu arkadan. Şu arkadan kızaktan geçirdiğimiz zaman ileriye doğru itiyoruz. İttikten sonra alttan vidasını takacağız. Bunu taktık dostlar. Şimdi geldik teflon borulara. Şimdi borularda şöyle kenara alıyorum. Şu bir tanesi tekli şey için. Bunu kenara alacağım. Bu 4 tane bu borulara geçireceğiz uçlarına. Dostlar boruları geçirdikten sonra bunu çektiğiniz zaman gelmez. Şuradan bastırdığınız zaman öyle geri alabilirsiniz. Çünkü oraya klips gibi bir durum var. Şimdi AMS Lite'ımıza da boruları uçlarını takalım. Burada sıralama falan önemli değil. Sadece şu şeyin birleşiminde, yani şu boruların düzeninde denk gelecek şekilde takın. Herhangi bir karışıklık olmasın orada. Ama bu boruyu oraya taktım vesaire çok önemli değil. Şimdi bunu buraya taktık. Diğeri buraya. Diğeri de buraya dostlar. Dostlar sistem bu şekilde. Bunun içerisinde bir tane daha kendi aparatı var. Şu. Hatta takalım onu da. Şimdi boruları bir arada tutmak için. Şimdi bu böyle durabilir. Bunu da arasına geçirip şöyle yapabiliriz. Şimdi bu şekilde ideal. Power kablosunu da takıyorum. Şimdi atladığım bir şey var mı? Bir yandan da bakıyorum, yok. Sadece şu light'ın pinini hemen şu arka köşesinde, arkasında 2 tane pin var. İkisi de aynı dostlar. Buna 2 tane AMS light takabiliyorsunuz. Bir tanesine soketin light'ı taktıktan sonra işlemimiz tamamlanmış oluyor. Hatta şunu da alayım. Bunu da takmak isterseniz şuradan geçiriyorsunuz. Şuradan da klipsledikten sonra
İş tamamlanıyor. Bu bana hiç güven vermedi. Yani şuraya en kötü bir vida atılabilirdi. Buna vida olayı yok dostlar. Şuradan da taktığınız zaman filament ucunu buradan veriyorsunuz. Ama bu benim kullanacağım bir şey değil. O yüzden bunu çıkartacağım. Şimdi geldik kurulum öncesi. Şunu da şöyle çevireyim. Şuna geçireyim. Kamera şeysini. Şimdi bunun hareketinde herhangi bir engelleme var mı? Bakıyorum. Geldi. Gitti. Aşağıda da sorun yok. Zaten yukarıda da problem olmayacak. Bu kablo da bu şekilde. En son bunu yerine koyacağım yerde kalibre ederim. Yani son düzenlemesini yaparım. Bu teflon boruları dostlar taktığınız zaman gelmez. Şu siyah noktaları bastırdığınız zaman çekebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Şimdi son yapmamız gereken tablomuzu yerinden çıkartmak. Biliyorsunuz tablo konusunda yapıştırıcı kullananlara karşı bir şeyim var. Yani kesinlikle önermiyorum. Boşuna yapıştırıcı kullanmayın. Bu söylediğim tabii ki de bambu için. Creative K1 vesaire olur. Bunlara bir şey diyemem. Ama bambuda böyle bir şeye gerek yok. Bunu büyük ihtimal Çinler zaten ellemiştir sürekli de. İlk etapta hiçbir şekilde dokunmayacağız. Sadece şu uçlardan dostlar. Şimdi tabloda biliyorsunuz şu kısım arkaya gelecek. Ön kısım bura. Ön arka peyi yani dokulu bir tablo. Klasik. Bunun önü arkasını istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Bunu da alıyoruz dostlar. Şöyle bıraktığımız tamam. Tablonun sonunda zaten tırnaklar var. O tırnakları değdirdikten sonra yani yasladıktan sonra tablonuz oturmuş oluyor dostlar. Şimdi elektriği verelim. Elektriği verdikten sonra yallah bismillah diyelim. Kurulumunu başlatalım. Şimdi dostlar yallah bismillah diyoruz. Prize takıyoruz. Arkadan tuştan açtık. Ekranımız gelecek. Şimdi burada kurulumda ekrandan devam edeceğiz. Start diyoruz. Buradan dilimizi seçiyoruz. Buradan bakıyorum. Lan Türkçe yok mu? İngilizce seçiyoruz mecbur. Buradan diğer Avrupa skip diyelim. Bunu da tamam dedik. Diyor ki kenardaki plastikleri falan söktün mü? Next. Şimdi hatırladım. Devam diyoruz. Şimdi otomatik kendi bir kalibrasyon yapacak. Titreşimiydi vesaire. Birazcık ses çıkacak. Hop düşüyordu. Evet. Şunu biraz daha yakınlaştırmam lazım. Fiş takacağım diye uzaklaştırmıştım. Şimdi kalibrasyon kısmıyla sizi bırakıyorum yalnız. Bittiğinde devam edeceğiz. Evet dostlar kalibrasyonumuz tamamlandı. O esnada girdim baktım merak ettim bu İngilizce olayına. Evet Bambu'nun normal kendi cihazlarının ekran üzerindeki dil desteği İngilizce, Türkçe yok. Benim aklım direkt şeye gitti. Sürekli Bambu Studio'yu kullandığımız için Türkçe olarak dedim acaba nasıl olmaz diye. Orada tamamen benim bir anlık dalgınlığım İngilizce olarak devam ediliyor. Zaten şöyle bir şey var. Ekranı çok kullanacağımız bir olay yok. Hepsini Bambu Studio üzerinden devam ediyoruz. Şimdi kalibrasyon okey. Diyor ki Wi-Fi'ye bağla. Go diyoruz. Wi-Fi'ye bağlamadan önce burada işte uygulamadan mı eşleştireceğiz? Bakalım bir. Benim bunu artık bağlamam lazım uygulamaya. Şu QR'ı bir daha okutalım bir. Tamam bu QR'lar şey içinmiş. Buradaki verdiği uyarıyı veya açıklamanın PDF formatını açıyor size telefondan. Şimdi buradan setting kısmına giriyoruz. Account kısmına geliyoruz. İlk önce Wi-Fi'ye bağla diyor. Wi-Fi'ye bağlanalım. Connect diyelim. Kalibrasyon dediğim gibi çok uzun sürdü. 15-20 dakika sanırım. Siz o kısmı hızlandırılmış olarak görüyorsunuz. Şimdi account kısmında login diyoruz. Şimdi burada evet uygulamadan yani Bambu Handy uygulamasından şu üstten artıya basıyoruz. Direkt yazı çıkıyor onaylıyor musunuz diyor. Buradan OK diyoruz. Confirm deyip bağlantıyı gerçekleştireceğiz. Şimdi bunu tabii ki bu account benim bilgisayarımda da açık olduğu için Bambu Studio'da ve mobil uygulamada oradan
kontrol edebiliyorum. Birden fazla yazıcı kullandığım için P1S ve şu an A1 combo olarak orada profillerini değiştirip hangisini kullanmak istiyorsam veya yazdırmak istiyorsam ona göre çok rahat bir geçiş yapabiliyoruz dostlar. Şu an okeyledik. Şimdi diyor ki update. Yani yeni bir güncellememiz var. Onu da yükleyelim. Update diyelim. Notlarla işimiz yok. Bu güncellemeleri arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yapıyorsunuz. Eğer yaptıysanız yeni bir güncelleme gelirse cihazı açtığınız zaman bu uyarı geliyor. Uyarı geldiği zaman ertelemeyin. Bu güncellemeleri yapın. Aynı şekilde kullandığımız Bamboo Studio uygulamasını da aktif güncel kullanmaya özen gösterelim. Evet, bazen çok nadir güncellemeden dolayı yaşanmayacak bazı hatalar olabiliyor arkadaşlar. Ama bu hatalar genellikle hızlı bir şekilde çözülüp yeni bir patch ile bu sorunlar tamamen kalkmış oluyor. Şimdi bunu koyacak yerim doğrusu yok. Nasıl bir şey yapacağım hiçbir fikrim yok. Şimdi bir tane filament açıp takacağız. İlk bench testini büyük ihtimal yaptırmam. Ona bakacağım. Yaparsam da ekrana vereceğim sizlere. Şimdi filament depomdan sipariş verirken bir tane de filament göndermiş. Bana özel değildir diye düşünüyorum. Cihazın yanında gelmiş. Polymaker'ın Polytera filamenti. PLA. Güzel, hoş bir rengimiz var dostlar. Arkadaşlar bu filamentin en sevdiğim yanı Polymaker'ın vakumunu açmak için şu üstte kilit kısmı var. Buradan açtığınız zaman, makasla kestiğiniz zaman tekrardan bu vakum poşetini kullanabiliyorsunuz. Diğerlerinin gibi yırtıp atmıyorsunuz. O yüzden açtığınız kutuda çıplak duracağına vakum poşetini koyup tozlardan koruyabiliriz. O yüzden böyle bir güzelliği de tüm filamentlerde mevcut Polymaker'ın. Şimdi güncellememizi yapıyor cihaz. Şimdi gerekli yerden kestikten sonra kilit kısmından açıyoruz dostlar. Filamenti alıyoruz. Geri takıp yani geri içine koyup kilit kısmını kapattığımız zaman tozlara karşı muhafaza etmiş oluyoruz. Bu da güzel bir özellik. Şimdi dostlar güncelleme bitti. Rest frame okey. Şu an cihazımız baskıya hazır. Buradan filament ayarlarına girdiğimiz zaman filament yükleme kısmını buradan yapıyoruz. Hangi modüle yükleyeceksek 1, 2, 3, 4, 5 rengine kadar seçebiliyoruz dostlar. Şimdi bu kısım böyleydi. Final kısmında şuradan filament 1'i seçiyoruz. Yani üst kısmı. Buraya gelip şöyle ittirdiğimiz zaman takma işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz dostlar. Şimdi burada da yapmamız gereken filamentin ucunu şuradan açmak ve aşağıdan modülün içine vermek dostlar. Şuradan kesiyoruz. Filament uçlarını keserken tam düz kesmeyin. Şöyle hafif çapraz keserseniz içine girerken daha kolay olur. Şimdi alttan hemen deliği var. Şöyle ucu veriyorum. Şurada arkada gördüğünüz tuş var ya, şu sarı. Ona basıp filamenti soktuğunuz zaman direkt alıyor içerisine. Aldıktan sonra çekiyor. Filament tamamen girmiş oluyor. Şimdi ekranımıza geliyoruz. Diyor ki bu filament nedir? Soru işareti. Edit kısma geliyoruz. Polytera. Bu filamentler biliyorsunuz Bamboo veya çoğu dilimleme programlarında var profillere. Buradan Polytera'yı seçtik. PLA'yı seçtik. Buradan rengini de ayarlıyorsunuz. Şimdi burada tam rengin karşılığı yok ama bir tane seçtim. Okeyledik mi? İşlemimiz tamam dostlar. Bunu aynı şekilde diğer bölümlerine de filamenti taktıktan sonra buradan ayarlıyorsunuz dostlar. Eğer mevcut profil burada yoksa taktığınız filament generiği seçiyorsunuz. Veya Bamboo Studio üzerinden kendi oluşturduğunuz profilleri yine Bamboo Studio üzerinden uygulamadan AMS Light'ın yani filamentlerin profillerinin renklerini hangi markanın olduğunu ayarlayabiliyorsunuz. Bunun güzelliği de böyleydi. Şuradan seçeneklerimizden yine klasik dostlar bench basacağız. Şimdi gece çok geç saat olduğu için bench'i basarken çok ses çıkacak. Çünkü full ayarda full hızda basacağı için çok fazla ses çıkacak. O yüzden komşularımla aram gayet iyi. Çok sorun yaşamak istemiyorum. Hemen videoyu burada durduracağım. Tabii ki siz devamını edeceksiniz. Yarın gün içerisinde nasip olursa son bench videomuzla birlikte kapanışımızı yapacağız. Sizler de hemen ne yapıyorsunuz? Kardeşinize bu desteği vermek için
ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz dostlar. Şu 3000 aboneye kurban olayım geçelim. Ve yorumlarınızda beni desteklemeye ihmal etmiyorsunuz. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Gerçekten eksik olmayın. Sizleri seviyorum. O zaman devam edelim. Evet canlarım, kapanışla birlikte sizlerleyiz. Bir tane test modeli bastım. Batch basmaktan vazgeçtim. Benim klasik kahve çekirdeği modelimiz gayet kusursuz bir baskı oldu. USB bellekten falan bahsetmiştim. Cihazın içerisine SD kartı koymuşlar. Onu da söylemeyi unuttum. Bu SD kartı da kullanabiliyorsunuz. İçerisinde hazır modeller şu an için mevcut. Modelleri zaten oradan görebiliyoruz. Bunun dışında bu cihazla ilgili bazı upgrade'ler yapacağız. Mesela AMS Lite'ı dik bir şekilde ben kullanmaya planlıyorum. Onun için bir ayak basacağız. Onun dışında bir takım bazı yerlerine eklemeler, çıkartmalar yapacağız. Bunları da farklı bir video ile sizinle paylaşacağım ve son olarak da renkli baskılarda nasıl bir yol izlersek daha performanslı, daha hızlı kullanabiliriz. Çünkü biliyorsunuz renk olaya girdiği zaman işin içerisine baskı sürelerimiz uzuyor. Bu yüzden birlikte test yaparak ideal renkli modellerimizi en iyi nasıl değerlendirebiliriz? Bununla ilgili çok detaylı bir video gelecek. Şimdi ben sizlere kapanışı bu yazıcıyla birlikte almış olduğum bazı renkli baskıları da buraya ekrana veriyorum. Onları izlerken de bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakıyorsunuz. Allah'a emanet oluyorsunuz.